İslam iktisadının, krizden çıkışın anahtarı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'umuzu İslami finans ve ekonominin merkezi yapmayı hedefliyoruz dedi. Araplarda para çok. Yatırım yapacak yer arıyorlar. Genelde de batıya gidiyorlar. Bu batıya akan parayı Başkan Erdoğan Türkiye'ye getirmek için harekete geçti. Amaç zengin Katarlıları ve Arapları ülkemize çekmek. Zengin Arapların paralarını ülkemizde yatırıma dönüştürmek ve Türk lirasına katkıda bulunmak. Yapılan eser sadece binalardan ibaret değil. İngiltere'deki işlemlerin çoğunu Arap yatırımcılar oluşturuyor. İstanbul'da bu konuda pastadan payını kapmak istiyor. Türk lirası da bu sayede güçlenecek. İstanbul Finans Merkezi sadece ofislerden oluşan sıradan bir proje değil. Bu projenin tam amacı finans ve bu bölgede özel imtiyazlar vererek özellikle İslami finans merkezi olmak. Arap yatırımcıları bölgeye çekmek adına yatırımcılara özel imtiyazlar verilecek. Vergi konusunda kolaylık sağlanacak. Araplar ülkemize para akıtacak. Bugün bu projeyi tüm detaylarıyla inceliyoruz. O arada kanalımıza abone olarak içeriklerimize kolayca ulaşabilirsiniz. Yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün konumuz İstanbul Finans Merkezi. Açılışı 2022 son çeyrekte yapılacak proje son hızla yapımı devam ediyor. Farklı kültür ve medeniyetlerin izlerini taşıyan İstanbul, günümüzde de Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa bölgeleri için önemli bir ticaret ve finans merkezi konumundadır. İstanbul, dünyadaki ilk 20 finans merkezinden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi yürütülmektedir. Bu merkez, birçok bankaya, özel kamu kuruluşlarına, çok uluslu şirketlere hizmet veren önemli bir iş bölgesi olacaktır. Proje, 70 hektarlık bir alanı kapsamakta ve bölgenin tahmini nüfusu yaklaşık 50.000 kişi civarındadır. Bu yeni bölge, önemli banka kuruluşlarını da bir araya getirecektir. Bölge için mevcut planlar gerçekleştirilmeye devam edildiği sürece bu finans merkezi yalnızca İstanbul veya Türkiye için değil, uluslararası finans ve iş çevreleri için de bir ilgi merkezi olacaktır. Dünyanın farklı bölgelerini bir araya getiren konumu ile İstanbul, Türkiye ekonomisinin en önemli şehri ve uluslararası ticaretin kritik bir üssü olarak bölgesinde yükselen bir öneme sahiptir. Bu konumun sağladığı avantajları kullanmak ve küresel ekonomiden daha fazla pay alabilmek amacıyla İstanbul Finans Merkezi projesi hayata geçirilmiştir. Dünyada ticaret ağının ve sermaye hareketlerinin yoğun olduğu yerlerde görülen finans merkezleri, ülkelerin ekonomik açıdan ön plana çıkan şehirlerinde finans alanında hizmet veren kuruluşları bir araya getiren oluşumlardır. Ülkeler küresel ekonomide daha etkin bir konuma ulaşabilmek amacıyla, potansiyeli bulunan şehirlerini finans merkezine dönüştürerek hem ticaret ağlarını genişletmeyi hem de makroekonomik görünümlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadırlar. Ülkelerin finans merkezlerine sahip olması başta dış yatırım, tasarruf ve vergi gelirleri olmak üzere ekonomik büyüme performansından ihracattaki konumlarına kadar birçok alanı olumlu etkilemektedir. Sermaye hareketlerinin 2008 küresel ekonomik krizi sonrasında batıdan doğuya kaydığı düşünüldüğünde bu krizin etkilerini kısa sürede atlatan Türkiye, yabancı yatırımcılar açısından cazip bir ülke konumuna yükselmiştir. Son yıllarda içinde bulunduğu bölgenin istikrarlı ülkelerinden biri olan Türkiye açısından, finans merkezi olma hedefi yalnızca ekonomik bir hedef olmanın ötesinde ülkenin küresel anlamda pozisyonunu da etkileyecek bir potansiyel barındırmaktadır. Bu bağlamda İstanbul'un dünyanın önemli finans merkezleri olan Londra, New York ve Hong Kong gibi merkezlerle olan durumunun iyi analiz edilmesi, bu merkezlere göre avantajlı ve dezavantajlı olduğu noktaların belirlenerek dünyanın önemli finans noktalarından biri olmasının sağlanması oldukça önemlidir. Batı sermayesinin yanında Körfez ve Asya sermayesini de çekme potansiyeli bulunan Türkiye Finans Merkezi projesiyle gerçek anlamda Doğu ile Batı dünyasını bir araya getiren bir ülke haline alacaktır.
Uluslararası yatırım ve sermaye hareketleri açısından ciddi gelişim kaydeden ülkelerin başında gelen Türkiye bu alanda elde ettiği kazanımları İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında kurumsal bir çerçeveye oturtmak istemektedir. Projenin tamamlanmasıyla beraber Türkiye'nin ekonomik açıdan yükselen uluslararası konumunun güçlü finansal yapıyla daha kalıcı hale gelecek olması, projenin sağlayacağı temel kazanımların başında gelmektedir. Siz bu mega proje için ne düşünüyorsunuz? İstanbul'un finans merkezi olmasını destekliyor musunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.